Evet dostlar, yine bir cumartesi akşamı, yine ziyaretçilerin video saatindesiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videolarımızı sonuna kadar izleyip emeklerimizi takdir etmek için bir de üstüne beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bu hafta sizlere her zaman bahsettiğim ve 2 sene evvel canlı yayınlar yaptığım Yuşa Tepesi sırlarından bahsetmek ve bu videoyla da kafalardaki bazı soru işaretlerini yok etmek ve bu serinin son videosunu çekmek için bu akşam sizlerleyim. Şimdi videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar, sıkılmayın. Biraz konuşacağım ama bazı çok güzel yerler göstereceğim. İzlemenizi tavsiye ederim. Birçoğunuz diyeceksiniz, birçoğunuz da birçok kişiye de belki de yol vereceğiz. Biliyorsunuz Yuşa Tepesi'nin sırrı, Yuşa Tepesi'nin kabrindeki yazılan tabletlerdeki sırlar birçok araştırmacının ilgi konusu oldu. Bu konu hakkında birçok video çekildi. Bu konu hakkında birçok yazılar yazıldı. Bu konu hakkında kitaplar yazıldı. Yüzyıllardır araştırılıyor. Yuşa Tepesi'nin gizemi nedir? Yuşa Tepesi'nin enerjisi nedir? Kimdir bu Yuşa Hazretleri? Kimine göre Devler Tepesi, kimine göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yer, kimine göre Yuşa Tepesi'nin kabrindeki cehennemin anahtarının şifresi. 2 yıl evvel burada kapsamlı bir araştırmaya başladım. Herkes yoğun olarak Yuşa kabrinin oradaki sağ üst köşede resimlerini koyacağım. Tabletlerdeki sırları çözmeye başladılar. Hemen kabrin yanında bulunan kabristan, türbedarların ve birçoğunun mezar taşlarının okunmadığı yandaki kabristanda yaptığım araştırmalar sonucunda buradaki kabirlerin, buradaki taşların her birinin farklı yerlerden getirildiğini, aslında hepsinin farklı bir amacı olduğunu düşündüm. Ve mezar taşlarının üzerindeki yazıları Osmanlıca bilen, Arapça bilen çeşitli dostlarla, çeşitli bu konuda uzman kişilerden yardım alarak çevirmeler yaptım. Daha sonra hiçbir sosyal medyada hiçbir sosyal medyada görmediğiniz, biliyorsunuz hemen Yuşa Tepesi'nin aşağısındaki Yuşa Manastırı diye adlandırılan ve birçok yerde gözükmeyen, birçok yerde bulunmayan bir video çektim ve canlı yayın yaptım. Daha sonra baktım ki birçok araştırmacı o tarafa doğru yönelmeye başladı. En azından şu konuda mutluyum ki bir yol gösterdik. Yaptığım araştırmalar sonucunda bir tablete, bir taşa denk geldim. Ve bu tablette, bu taşta bir sır olduğunu fark ettim. Uzun uğraşlar sonucunda emin olabilmek için çeviriler yaptırdım. Şu an o kabristanın içindeyim. Biraz sonra Yuşa Manastırı'na doğru gideceğim. Orada da size bir şeyler göstereceğim. Ve daha sonra da bu taşlardaki bence bunlar tamamen benim fikrim, tamamen benim görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama şunu biliyorum ki 2 sene evvel Yuşa Manastırı'nın videosunu yayınladıktan sonra birçok kişinin, birçok araştırmacının söylemleri değişti ve yön o tarafa doğru çevrildi. Çünkü kimsenin haberi yoktu arkadaşlar. Ve şu çok güzel bir şey, hala ve hala Yuşa Tepesi'ni araştırıyorlar. Neyse, çok uzatmayayım. Biraz sonra sağ üst köşede size tabletin de resmini koyacağım. Oradaki sırrı çözdüğümü düşündüm. Bu ne anlatmak istiyor dedim kendi kendime. Daha sonra
Yaptığım incelemeler sonucunda bu tablet buraya başka bir yerden getirilmiş. Süleyman Aleyhisselam'a yardım eden bir devin şu an Zincirlikuyu mezarlığında yattığı rivayet ediliyor. Dikine gömülmüş bir dev arkadaşlar. 14 metre uzunluğunda. Süleyman Aleyhisselam sonrası bu dev burada, yani Yuşa Tepesi'nde Amon-Ra'nın askerleri tarafından öldürülüyor. Ve bu yazıt buraya konuluyor. Bu yazıtta da konulan şifre, bunlar tamamen benim kendi görüşlerim, kendi araştırmalarım. Hocalarımız, diğer araştırmacılarımız katılırlar mı buna bilmiyorum. Zincirlikuyu mezarlığında gömülü olduğunu tespit ettim. Fakat buradaki çok enteresan bir olay var. Bu yazıttaki bir şey beni videonun sonlarına doğru göreceğiniz bir yere yönlendirdi. Yine araştırmalarım sonucunda bir yandan da kafam karışmasın, yanlış bilgi vermemek için arkadaşlar şey yapıyorum, notlarıma bakıyorum. Buralar olmazsa keserim. Bu burada bulduğum başka bir yerden buraya getirildiği rivayet edilen ve başka bir yerden getirildiği artık kesinleşen bu yazıtı, bu tableti incelediğimde bu Süleyman Aleyhisselam'a yardım eden devin, Zincirlikuyu'da bir çınarın altında dikine gömülmüş bir devin, videonun başında da bahsetmiştim, Amon-Ra'nın askerleri tarafından katlediliyorlar. Ve bu tablette bir kısmının Ayasofya'yı işaret ettiğini gördüm. Ayasofya'yı işaret etti ve biraz sonra da göreceğiniz, devam edeceğiz, biraz sonra da göreceğiniz yere gönderdiğini gördüm. Ve kafalar iyice karıştı. Hazreti Yuşa kim? Hazreti Yuşa, Hazreti İsa mı? Yuşa Tepesi'nde ne var? Ama şu bir gerçek ki arkadaşlar, biraz sonra görüntülerini de vereceğim. Buradaki, bu kabristanın buradaki taşların hepsi farklı yerlerden gelmiş. Farklı bir amaç için buraya konulmuş. Yuşa Manastırı'nı gösteriyor ve videonun sonuna doğru gideceğim yeri gösteriyor ve Ayasofya'yı gösteriyor. O tableti tekrar yukarıya koyuyorum. Hocalarımız, araştırmacılarımız zaten bunu incelerler. Ve burada zaten yüzyıllardır devam eden bir sırrın yavaş yavaş açığa çıkacağını, ortaya çıkacağını ben biliyorum. Burayla ilgili, Yuşa Tepesi ile ilgili son videomu çekiyorum. Başka burayla ilgili video çekmeyeceğim. Belki yine canlı yayın yaparım, bilemiyorum. Ama en azından yine videonun başında da söyledim. Mutluyum. Neden mutluyum? En azından araştırmacılar, şunu gördüm. Şu son 6 ay içinde arkadaşlar ciddi bir şekilde buraya bir talep olduğu ve buranın daha çok araştırılmaya başlandığı ve çok memnunum. Buna seviniyorum. Hani mutlu oluyorum. Kendi düşüncelerim, kendi teorilerim bunlar. Kişileri bu yöne doğru çevirdim. Şimdi fazla uzatmadan şu kabristanı bir dolaşalım. Daha sonra manastırı bir dolaşalım. Oradan da benim tabletteki sırdan beni oraya gönderdiğini düşündüğüm bölgeye gidip oraya da bakalım. Biraz hareketlenelim. Şimdi buradaki taşların hepsi baktığınız zaman kabristanın içindeki yatanları simgeleyen ve her bir taş bence arkadaşlar farklı yerlerden gelmiş ve farklı amaçlarla buralara konulmuş.
Ama burada baktığınız zaman araştırmacıların birçoğu tamamen sağ tarafta göreceğiniz üst köşedeki Yuşa Tepesi'ndeki tabletleri incelediler. Ama şu an sağ üst köşede koyduğum tableti belki de gözlerinden kaçırdılar. Dediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi, bunlar tamamen benim çözdüğüm, yardımlar alarak, hocalarımdan, sevgili araştırmacılarımdan aldığım yardımlarla vardım kanaatim. Mesela benim hep dikkatimi şu çekmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı farklı taşlar, farklı farklı simgeler. Ama şu alan niye boş? Şu gördüğünüz alan arkadaşlar niye boş? Mesela bu küçük mezarlar niye konmuş buraya? Buraları doldurmak için mi? Şu kısmı niye boş bırakmışlar? Bunu da bence sorgulayın derim. Burada şöyle yapacağım. Daha fazla uzatmadan yavaş yavaş manastıra doğru inelim. Manastırı bir dolaşalım. Daha sonra tekrar sağ üst köşede gördüğünüz tabletten edindiğim tablet, zaten dedim ya, Ayasofya'yı gösteriyor. Yani uçan bir postu gösteriyor. Uçan bir postun orada gömülü olduğunu gösteriyor. Süleyman Aleyhisselam'ı kurtaran devin Zincirlikuyu mezarlığında iki çınarın arasında yattığını gösteriyor ve biraz sonra görüntüleri göreceğiniz bölgeyi gösteriyor. Devam ediyoruz. Şimdilik burada kapatıyorum ve bölgeye doğru hareket ediyorum arkadaşlar. Bu haftaki videomuz bu sırlarla ilgili devam edecek. Tabi daha sonraki araştırmalarımda Yuşa Tepesi'ni incelerken burada eski bir Roma kalesi, Bizans kalesi veya bir Yuşa manastırı olabilme ihtimali olacağını düşünerek araştırmaya başladım. Sosyal medyadan araştırdım. Baktım ki burayla ilgili hiçbir şey yok. Bayağı bir araştırdıktan sonra hemen Yuşa Tepesi'nin altında olan, biraz sonra gezeceğimiz Yuşa Manastırı diye bilinen eski bir yapıyla karşılaştım. Tabi şu an yalnızım. Buraya gelirken ciddi yer terledim. Kusura bakmayın. Araştırmalarımı derinleştirdim. Ve acaba İsa Aleyhisselam burada sözde Hristiyanların inancına göre çarmıha gerilmiş olabilir mi diye araştırmalara devam ettim. Tabi bunlar yine hep başından beri söylüyorum. Benim kendi teorilerim, kendi bilgilerim. İnanırsınız, inanmazsınız, desteklersiniz, desteklemezsiniz. Fakat şunu gördüm. Ben buranın videosunu çektikten sonra arkadaşlar birçok araştırmacının buraya akın edip ama giremediklerini gördüm. Herhangi bir şey yapamadıklarını gördüm. İsterseniz daha fazla sözü uzatmadan şöyle yavaş yavaş yürüye yürüye manastıra doğru gidelim. Bugün söylemeyi unuttum. Yalnızım arkadaşlar. Çünkü bu başta da söylediğim gibi bir sır videosu, bir Yuşa Tepesi araştırma videosu. Şimdi buradan sonra tabletteki sırrı çözüp, zaten başta da söylemiştim, Ayasofya'daki uçan postu gösteriyor. Zincirlikuyu mezarlığında Süleyman Aleyhisselam'ı kurtaran devin mezarını gösteriyor. Biliyorsunuz o dev de Amon-Ra orduları tarafından öldürülmüş. Ve biraz sonra gideceğim yeri gösteriyor. Bunların hepsini izleyip bir gün bu videoları izleyeceksiniz. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Belki şu an anlamıyorsunuz. Belki şu an hadi canım oradan diyorsunuz. Belki ya işte komple teorisi diyorsunuz. Ama şuna emin olun. Şu biraz sonra göreceğiniz yerler, daha önceden gördünüz ama ciddi anlamda bir gün ziyaretçiler Serhat söylemişti diyeceksiniz. Ve bu bahsettiğim işaret edilen yerleri de zaman içerisinde karşınıza çıktıkça, çünkü eminim birçok araştırmacı artık bu yöne doğru döndü. Çünkü birçoğu videoları izlediler. Birçoğu farklı araştırmalar yapıyorlar. Her araştırma yapana saygı duyuyorum. Neyse, fazla uzatmayacağız. Şöyle yapalım. Şu ışığımızı açalım. Yine ormanlık bir bölgedesiniz. Biliyorsunuz şöyle bir
kalıntıyla karşılaşmıştık. Burada yalnız ben durup ışığımda şey var, pili değiştireceğim. Titreme yapıyor. Pilim bitmek üzere çünkü. Burada bir duraklama yaptım. Pilimi değiştirdim. Pilim çok azdı çünkü nedense arkadaşlar burayı bulurken ciddi anlamda sıkıntı yaşadım. Tabii bitki örtüsü değişmiş. Buradaki biliyorsunuz bu su sarnıcıydı. İçi hala su dolu. Ve buradan aşağılara doğru araştırmalarımız doğrultusunda yalnız şöyle çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Ben bugün buraya gelirken ciddi anlamda burayı bulamadım. Şu an olduğu gibi. Tabii bitki örtüsü çok değişmiş. Mesela şu son 5-6 ay içerisinde şuna dikkat ettim. Ve inanıyorum bu bölgede yakında bir arkeolojik çalışmalar da yapılacak. Şu an ışığım yeterli. Şöyle şurada bakın. Şurada taşlar var. Enteresan. Yine buradan gidelim. Yani belki birçoğunuz geçen seneydi çekmiştim ama yalnız burada bir şey olmuş arkadaşlar ya. Bu taşlar bu kadar dağınık değildi. Mesela ben burayı Yuşa Manastırı acaba Golgota Tepesi mi? Hani Kudüs mü? Dediğimde neredeyse linç edeceklerdi beni. Bunlar tabii benim sadece kendi araştırmalarım arkadaşlar. Yani hani devamlı şeye yönlendirildik. Yuşa kabrindeki duvardaki 3 tane yazıta yönlendirildik. Yalnız bakın ben buraya herhalde bir sene evvel gelmişim ama buralarda bir şey olmuş arkadaş. Ya kış zamanı, bak şuradaki taşı hatırlıyorum. Burada ben canlı yayın da yapmıştım. Bakın görüyor musunuz? Bildiğiniz bakın şu sütun. Boylu boyunca tam bir sütun. Bitki örtüsü izin vermiyor. Mesela çok enteresan. O yine şu an sağ üst köşeye koyuyorum. Sağ üst köşeye koyduğum tableti bir tercüme edin. Oradaki sırrı sevgili üstadlarım, sevgili araştırmacı abilerimiz, belki biz yanılıyor olabiliriz ama hani tabii bunlar benim araştırmalarım ama şu bir gerçek. Yani Zincirlikuyu mezarlığında evet burası. Ama tabii burada herhalde bir kış ciddi anlamda bir erozyon olmuş. Bitki örtüsü büyümüş. Şimdi şey yapmak istemiyorum tabii. Şöyle artık hani bunu ispatlamak istemiyorum. Hani 360 derece döneyim ki hani yalnız mıyım değil miyim diye kafasında hala soru işareti olanlar olabilir. Ama niye yaptım ki bunu? Ben zaten kendim biliyorum. Bizi kandıran bizden değildir. Bitki örtüsü çok değişik tabii. Yaz. Burada mesela yakında tabii canım. Burası mesela arkadaşlar ciddi anlamda şunu söyleyeyim size. Ciddi anlamda bakın örümcek ağları oradan olursunuz. Ciddi anlamda arkeolojik çalışmaların yapılması gereken her yeri örümcek ağı oldu. Bir yer ve ben inanıyorum ki yakında burası arkeolojik çalışmalar yapılacak. Kesin ve net yapılacak.
çok sinek var. Tabii ışığa da geliyorlar. Ve artı hatta şurada canlı yayın yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Şöyle yapalım. Dikkatli yürüyelim. Şurada hatta şöyle taşlar vardı. İşte bak bu taşı hatırlıyorum, bir yarısı yoktu. Mesela şu taş. Bakın bunlar hep bir tarih. Ve bunların hepsi arkadaşlar bak. Hepsi ama hepsi. Sinekler her yerine geliyor. Bunların hepsi bir tarih ve yerlerde. Ama ben burayı yayınladıktan sonra eminim ki çok dikkat çekti. Ve burada yakında şu an gördüğüm kadarıyla gündem olmaya başladı. Ben de bir gün şunu söyleyeceğim. Ben size demiştim. Yalnız burada şu an bilmiyorum ama ışıktan mıdır? Nedendir? Şey var. Aşırı bir sinek popülasyonu var. Şöyle şuradan bir ineceğim. Şuradan bir inelim. Ve bu taraftan çıkıp, yalnız burası çok kaygan. Şöyle tutunarak inmeyi görüyorum, düşünüyorum. Mesela şurada bakın şuralar. Kimine göre Yuşa Tepesi'nde bir boyut kapısı var. Kimine göre cehennemin anahtarı var. Kimine göre birçok sır var. Evet, birçok sır olduğu belli. Burada bir şey olmuş. Ama burası bir zamanlar bence bir manastırdı. Yani burada bir zamanlar bir yapı vardı. Bu manastır mıydı, değil miydi? Daha önceki canlı yayınlarımda da söylemiştim. Mesela yurt dışında bir yerde duydum. İsa Aleyhisselam'ın Beykoz Yuşa Tepesi'nde resminin, yağlı boya resminin tasvir edildiği bir tablo var. Ona da ulaşmaya çalışıyorum. İnşallah ulaşırsam ona da koyacağım. Neyse, burada çok fazla şöyle şuradan giderek şöyle yapalım. Yoruldum da çünkü şimdi esas güzel yere gideceğiz. Güzel yer derken sırların ulaştırdığı yere gideceğiz. Şöyle gidelim. Bitki örtüsü tabii çok değişmiş. Şöyle yapalım. Burada bir tünel girişi varmış ama kapanmış. Çökmeler olmuş. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yoruldum yine. Burayı gördünüz. Burası dediğim gibi bence bir Roma karakoluydu. Belki daha sonra bir manastırdı. Belki Hristiyanların inancına göre İsa Aleyhisselam burada çarmıha gerildi. Biz Müslümanlara göre zaten İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi. Onlar çarmıha gerdiğini zannettiler. Ama Yuşa Tepesi
yüzyıllardır gizemini, sırrını koruyor. Yüzyıllardır burada çözülmeyi bekleyen şeyler var. Şu bir gerçek. Ciddi bir enerji var. Ciddi bir hatlar var. Ben buraya her geldiğimde, ben burada çok canlı yayın yaptım Yuşa Tepesi'nde. Birçoğunuz bilirsiniz. Ama şuna mutluyum. Yani bu biraz aslında benim de mutluluk videom. Biraz da böyle hani şımardığımı düşünebilirsiniz. Bir kibre kapıldığımı düşünebilirsiniz. Egoya kapıldığımı düşünebilirsiniz ama şöyle yapayım. Arkamı da göremiyorum. Şöyle arkamı da ışık tutayım. Şöyle söyleyeceğim. Tabii buraları geçen sene, hatta 1,5 sene evvel sizlere gösterdiğim için çok mutluyum. Tabii daha sonra böyle hazır emeğe konmayı seven insanlar vardır biliyorsunuz. Başkalarının emeklerini çalıp bir takım şeyler yapmaya çalışırlar. Onlara da buradan selam olsun. Ama şunu unutmayın. Rabbimin adaleti kesindir. Zahmet çekmezseniz rahmet bulamazsınız. Zahmette rahmet vardır. Bu bir gerçektir. Bizler sizlere her hafta değişik yerleri göstermek için yerler buluyoruz, yerler çekiyoruz. Hiçbir yerde bunu lütfen kibir ve ego olarak düşünmeyin. Yani bu benim hakikaten bazen gurur duyuyorum. Yani hiçbir yerde göremeyeceğiniz, kimsenin girmeye cesaret edemediği yerlere girip sizlere izlettiriyorum. Yine sağ üst köşeye tableti koyuyorum. Neden devamlı tableti koyuyorum? Ya bir incelesin, bir profesörlerimiz belki izleyebilir, araştırmacılarımız izleyebilir. Yani titreme yapıyor. Neden titreme yapıyor bilmiyorum. Yani hepsi izleyebilir. Belki yanıldığımız, belki gözden kaçırdığımız bir şey vardır. Şimdi fazla uzatmadan yine burayla bağlantılı. Bakın benim o tabletten edindiğim sır şu. Yani sır diye şifre şu. Süleyman Aleyhisselam'ı kurtaran devin Zincirlikuyu mezarlığında iki çınarın arasında dik olarak 14 metre boyunca dik olarak yattığı, Ayasofya'da uçan post diye tabir edilen postun Ayasofya'da olduğu, İsa Aleyhisselam'ın Yuşa Tepesi'ne geldiği ve en önemlisi, bu da çok enteresan, Süleyman Aleyhisselam'ı kurtaran devi öldüren Amon-Ra'nın askerleri. Bakın Amon-Ra'nın askerlerinin ne işi var burada? Bu da çok enteresan geldi. Bunlar aslında biliniyor. Belki bu videoyu izlediklerinde bana çok kızacaklar. Belki beni linç etmek için birçok farklı yorumlar yazacaklar. Bilmiyorum. Ama biz gerçekleri çıkartmakla mükellefiz. Belki çok tepki alacağım. Onu da bilemiyorum. Kolum ağrıyor. Yani bir şeyler olacak ama bunları artık sizle paylaşma ihtiyacı duydum. Dedim ya, bazılarınız buna komple teorisi diyeceksiniz. Bazılarınız da ya acaba doğru mu söyleyip deyip araştıracaksınız. Bence araştıralım. Ama şuna emin olun. Burayla ilgili son videom. Artık Yuşa ile ilgili son video. Yakında Büyükada ile ilgili yeni araştırmalarım var. Onları da çekeceğim. Şimdi buradan bu ne sesi olabilir? Yavrum, şöyle yapalım o zaman. Hiç uzatmadan yavaş yavaş yürüyüş yoluna geçelim. Hem de kamera açıkken kendimi daha rahat hissediyorum. Yalnızlığımı unutuyorum. Konuşuyorum. Gerekirse bu yürüyüş yollarındaki uzak şeyleri keserim. Şimdi buradan yine oradaki mezar taşlarından ve tabletten edindiğim, benim için önemli, buranın gizemi için de önemli bir noktaya doğru hareket ediyorum. Yolum biraz uzun. Buraları çekeceğim. Ama yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım bilmiyorum. Biliyorsunuz yalnız olduğum zaman böyle ormanlık bir arazide yalnız olduğum zaman kamerayı açık tutup ve birçoğunuzun sevmediği şekilde çok konuşuyorum. Tabi buralarda daha sizlere gösteremediğim, sizlerle paylaşamadığım çok ayrıntı var arkadaşlar.
Bakın bu bölge çok önemli bir bölge. Buranın önemini belki 3 ay sonra, belki 6 ay sonra, belki 1 sene sonra, belki 10 sene sonra. Bir adam vardı, söylemişti diyeceksiniz. Ben eminim buna. Bu videoda sanki şunu duyar gibiyim. Ya çok kibirlendin abi. Çok kendini. Ya bir şeyi başardığımı hissediyorum. Mutlu oluyorum ve bu mutluluğumu sizle paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Yüzyıllardır duvardaki tabletlere, yazılardaki şifreleri çözmeye çalıştılar. Ama aslında gözlerinin önündeki tableti bence, yine ukalalık olmasın, gözlerinden kaçtı. Eminim ki bu saatten sonra da birçok üstad, araştırmacı, birçok yolu kaybetmeyeyim de ben geceleri ormanda yolu çok kaybediyorum. Belki bana katılacaktır. Ama hani bunları konuşuyorum, neden? Çok araştırdım. Sosyal medyada böyle şeyler görmedim. Ben çok aşağı indim. Şuradan çıkacaktım. Şuradan çıkıp sağdan ormanın içinden yürüyecektim. Şu bastığım yerler bile, ya bakın yine söylüyorum. Buralar da çok eminim yakında arkeolojik çalışmalar olacak. Burayı sanırım defineciler açtı. Kamera açık kalsın. Ben yavaş yavaş şu ormandan yürüyeyim. Yine söylüyorum, buraları keser miyim? Şöyle arkamdan ses duydum. Şöyle döneyim. Evet. Çünkü bölgede yaban domuzu var. Yani Gülşah Tepesi'nde yaşayanlar bölgede yaban domuzu popülasyonu olduğunu bilirler. Ben burada isterseniz keseyim ama kamera açık kalsın. Çünkü rampa yukarı çıkacağım ve şimdi o yoruldum. Gizemli bölgeye gidip ben en iyisi konuşamıyorum. Video açık kalsın ama ben burada keserim. Yürümeye hala devam ediyorum. Bitki örtüsü tabi çok sık ve bu dikenler, inanamazsınız, uzun kollu olmama rağmen her yerimi, bakın böyle bir diken ki bunlar, her yerimi yırtıyorlar. Oh bak şimdi takıldım ya, geçirttim ya, şu an boynum, kollarım, her yerim çizildi. İşte yazında böyle ormanlık alanlarda dolaşmak ciddi sıkıntı. Videomuz devam ediyor. Dönem dönem kesiyorum. Çok yoruldum. Nefes nefeseyim. Biraz soğuklanacağım. Ve biraz sonra sağ üst köşede göreceğiniz tabletten yola çıkarak oradaki sırra göre olan zaten 3 tane yer işaret ediyor. 1 Ayasofya, 2 Süleyman Aleyhisselam'ı kurtaran devin diklemesine yattığı, iki çınarın arasındaki diklemesine yattığı Zincirlikuyu mezarlığı. Bunlar aslında arkadaşlar bakın o kadar biliniyor ki, belki bilmiyorum, bu videodan sonra da ciddi anlamda sıkıntı alabilirim.
Ama sonuçta biz araştırmacıyız. Paranormal dünyayı araştırıyoruz. Gizemleri araştırıyoruz. Sırları araştırıyoruz. İkincisi Ayasofya'daki bir noktayı söylüyor. Uçan postun. Süleyman Aleyhisselam'a ait olan uçan postun Ayasofya'daki yerini işaret ediyor ve biraz sonra göreceğiniz yeri işaret ediyor. Biraz sonra göreceğiniz yer, buradan nasıl geçeceğim ben ya? Baksana şuraya ya. Yani şu an bacaklarım, bakın pantolon olmasına rağmen arkadaşlar, bacaklarım falan var ya, bu dikenler bir de baksana, şöyle nasıl canımı acıtıyor biliyor musun? Pantolonlar içeri giriyor. Göbeğim, gözüm, kaşım mahvoldum. Bırakmıyorlar da ve bunlar ciddi anlamda sıkıştım. Her yerimi doladılar. Ellerimi, her yerimi yırttılar. Bak görüyor musun? Bırakmıyor. Şu an her yerimin kanadını hissediyorum. Neyse ben, elimde zor oluyor. Şunu da kapatayım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Evet, ormanda yürümem bayağı zordu. Ve dediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi, araştırmalarım doğrultusunda kötü bir koku var. Ama bu koku bir, hani böyle yan kokusu gibi bir koku değil. Araştırmalarım beni arkadaşlar bu bölgeye doğru. Işık iyi herhalde, biraz daha açayım. Işığı yoğunlaştırdı. Şöyle baktığınız zaman, yani benim dedim ya, tabletten çıkardığım işaretler, birisini Ayasofya'daki uçan post efsanesine, bir tanesi iki çınar arasındaki Süleyman Aleyhisselam'ı kurtaran, sonra Amun-Ra'nın askerleri tarafından öldürülen, iki çınar arasında gömülü olduğu rivayet edilen yere ve üçüncü işarette buraya yönlendirdi. Şimdi şöyle bir dolaşıyorum, bir yandan da detay almaya çalışıyorum. Belki burayı bilen olabilir mi diye bilmiyorum. Yorumlara yazabilirler.
Yerlerde tabi bir takım pislikler var. Şurada şöyle bir arkamdan birisi sanki su şişesine bastı. Burası kapatılmış gibi. Sanki arkamdan adım sesi duydum. Buraya yönlendirdi. Eminim ki bu videoyu izleyenler mutlaka birisinin gözüne çarpacaktır. Ve ne mutlu ki bana. Ben kendimce çözdüğümü düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu birçoğunu zaten birçoğu biliyorlar. Yani Ayasofya'daki Süleyman Aleyhisselam'a ait uçan postun olduğunu, o devin Zincirli Kuyu'da yattığını, Yuşa'daki gizemleri, ama bence hep farklı yerlere baktılar. Hep farklı tabletlere baktılar. Aslında gözlerinin önündeki tablete bakmadılar. Ben eminim ki o tableti şu an yine sağ üst köşeye koyuyorum. Ben eminim ki kaldırım taşı, ama çok farklı taşlar ve burada da bir kazı yapılmış. Kazı yapılmış, bir de enteresan olan şu nasıl, bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl düşmüş buraya? Altın boş. Toprak yumuşak. Kiremit parçaları çıkmış. Katman ses var içeride ya. Şu enteresan. Yani defneci buraya niye bunu getirsin? Bir tane pötüş ayıcık ve oraya niye koysun? O da enteresan geldi. Şimdi bazen videolarda soruyorsunuz. Abi işte birçok şey sonunu göremiyorsun. Arkadaşlar bazen sonunu görsek bile gösteremiyoruz. Çünkü biz bazı yerlerde emin olun ki eski uygarlıklara ait bir takım izler buluyor ve onları müze müdürlüklerine, bölge jandarmaya bildiriyor ve çok mutlu ki öyle bir iki tane bildirdiğimiz yerde de arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Ama duvardaki, bak şu duvardaki yüzü görüyor musunuz? Ben bu kadar hayatımda bariz bir yüz görmedim ya. Bak şu ışığı tuttuğum yerde yakınlaşacağım. Yani kamerada daha şey gözüküyordur. Duvarda resmen kaşıyla gözüyle bana bakıyor. Bu kadar bariz görmemiştim seni. Evet. Eminim burayı da birçoğunuz ilk defa görüyorsunuzdur. Buradan bir çıkış var ama sol tarafa girmeyeceğim. Sol tarafta dönüyor. Şu yüz çok bariz. Bariz bir yüz.
Şöyle yine. Burada benim en ilgimi çeken, birçoğunuz şimdi kızacaksınız, enerjisi çok yüksek. Ve binlerce yıl evvel hani diyor ya, sakın üzülme, parmak izlerimiz değecek birbirine. Binlerce yıl evvel buralarda ve hep işte bir şeyler koydular. Bir şeyleri sakladılar. Başta da söylüyorum. Şimdi şurada yavaş yavaş şuraya gidip şöyle bir oturup, bu videoda evet benim zaten her videoda söylüyorsunuz abi, çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun. Bu videoda biraz daha konuştum. Çünkü şimdi biraz sonra anlatacağım. Yani sonuna kadar izleyin. Bazen yorumları yapıyorsunuz. Aslında videoyu seyretmediğinizi anlıyorum. Çünkü sorduğunuz sorunun cevabını aslında videonun içinde veriyorum ben. Seyretmediğiniz o atlaya tabii sıkılıyorsunuz. Bazılarınız da abi keşke 1,5 saat yapsan diyorlar. Ama bakın şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Gecenin şu an saat şöyle 2'si. 2:07 arkadaşlar. 2:07 yani. Buralara girmek, buralara gitmek bu saatlerde hakikaten zor. Ben göreceğimi gördüm. Eminim ki videoyu seyredenler de, ses var, görmüşlerdir. Benim anlamadığım şey, evet bir takım pislikler var ama yüzlerce yıldır depreme dayanmış yerin altında bir yapı. Şöyle yapalım. Şöyle yapacağım. Şöyle oturacağım şuraya. Işığımı oraya tutacağım. Bunu da yüzüme tutup bunu da arkama tutacağım. Arkam aydınlansın. Şöyle yapalım. Dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu video bir köşede kalsın. Belki birçoğunuz ya hadi yürü git, komple teorilerini bizlere yutturmaya çalışıyorsun gibi acımasızca yorumlar yazacaksınız. Ama bakın, 2 sene evvel Yuşa'daki gizemleri açığa çıkartmak için canlı yayınlar ve videolar yaptım. Ve en sonunda yine koyuyorum tableti sağ üst köşeye. Bu tablete ulaştığında birçok kişiyle konuşarak üzerinde bir sır olduğunu ve bu sırların beni nerelere götürdüğünü video boyunca zaten belki 4-5 defa anlattım sizlere. Belki bu video çok izlenmeyecek. Belki bu videodan dolayı sıkıntılar alacağım, bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Büyükada Rum Yetimhanesi hakkında videolar yaptığımda sıkıntılar aldım ve o sıkıntılar hala devam ediyor. Ama bu video bir köşede kalsın arkadaşlar. Şu an belki ya saçmalıyorsun, cahilsin diyenler belki bir gün haklıymışsın derler. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine güzel bir yer. Yine hiçbir yerde göremediğiniz, hiçbir yerde görmeyeceğiniz bir yer. Her hafta Ziyaretçiler kanalını açtığım ilk günden beri hiçbir yerde göremeyeceğiniz yerleri sizin karşınıza getirmeye mümkün olduğunca, tabii ki amatörce, imkanlarım dahilinde, ekipmanlarım dahilinde, önümde bir şeyler uçuşuyor, ekipmanlarım dahilinde sizlere güzel videolar, içerikler sunmaya gayret ediyorum. Videoları sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dedim ya, bu video bir köşede kalsın. Yuşa Tepesi gizemi daha belki 100 yıl devam edecek. Ama ben eminim ki bir gün bu video YouTube ve internet dünyada olduğu sürece kalacak ve bir gün
Ya evet, bu adam bunları gitmişler, araştırmışlar. Ben şöyle düşünüyorum. Manastırı hiç kimse daha gidip çekip görüntülemedi. Ben çektikten sonra gidip şöyle arkama da bakıyorum da. Şöyle bakayım, sadece arkama. Görüntülenmedi. Sonra yaptığım araştırmalarda bir iki kişiyi götürmüştüm. Onlar da kendilerine sağ olsunlar pay biçmişler. Emek hırsızlığı yapmışlar. Kırmızı, ha bu kırmızı, bu şey kırmızı, Fener'in kırmızı. Allah Allah diyorum. Dediğim gibi nasıl yoruldum biliyor musunuz arkadaşlar? Ormanda yürümek çok yordu. Videoları beğenmeyi, süper teşekkürlerle, süper stickerlarla veya ne bileyim bir şeylerle, enerji çok yüksek. Ve bak, burası da bir gün aynı Yuşa Manastırı'nda olduğu gibi diyecekler. Evet, yüzyıllardır araştırılan boyut kapısı mı var? Cehennemin anahtarı mı var? Kendi çapımda, kendim bilgilerim doğrultusunda araştırmalar yaptım. Doğru olduğuna inanıyorum. Evet, biliyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın Ayasofya'da uçan postunun olduğu rivayet ediliyor. Süleyman Aleyhisselam'ı kurtaran 14 metre boyundaki devin Zincirlikuyu mezarında 2 çınarın altında yattığını inanıyorum. Şu an bulunduğum bölgenin, ki videoda güzel yerler var. Onları görenler zaten bilecekler. Hepsi bir gün ortaya çıkacak. Benim çok sevdiğim bir şey var arkadaşlar. Gizemler her zaman ortaya çıkar. Doğru her zaman ortaya çıkar. Ben yoruldum. Bu akşam tek başımaydım. Yalnızdım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm diyorum dostlar.